hoş geldiniz. Bugün sizleri tarihin en büyük mühendislik projelerinden birine doğru, yavaş ama derin bir yolculuğa çıkaracağım. Binlerce kilometre boyunca uzanan, dağların doruklarını, vadilerin derinliklerini ve kurak çölleri aşan bir duvar düşünün. Yalnızca taş ve topraktan ibaret olmayan, aynı zamanda milyonlarca insanın emeğini, alın terini ve acısını taşıyan bir yapı, evet. Bugün Çin Seddi'nin yapımını ve arkasındaki mühendislik zorluklarını konuşacağız. Nasıl planlandı, kimler çalıştı, hangi yöntemler kullanıldı ve bu devasa yapı nasıl ayakta kaldı? Şimdi rahat bir şekilde uzanın, gözlerinizi kapatın ve tarihin sessiz taşları arasında yavaş adımlarla dolaşmaya başlayalım. İnsanlık tarihi boyunca sınırlar, toplumların varoluşunu belirleyen en önemli unsurlardan biri olmuştur. Bir toplum kendisini dış dünyadan nasıl koruduğu, hangi tehditlere karşı nasıl tepki verdiği ve güvenliğini sağlamak için hangi yöntemleri geliştirdiğiyle şekillenir. Çin uygarlığı da bu anlamda istisna değildir. Çin Seddi'nin hikayesi, yalnızca devasa bir duvarın yapım öyküsü değil, aynı zamanda bir uygarlığın kendisini tanımlama ve ayakta kalma mücadelesinin somut bir ifadesidir. Çin Seddi'nin inşası doğrudan tarihsel bağlamı anlamadan kavranamaz. Bu nedenle öncelikle Çin'in coğrafi konumunu, karşı karşıya kaldığı tehditleri, toplumun örgütlenme biçimini ve hanedanlıkların askeri stratejilerini incelemek gerekir. Çin, Asya kıtasının doğusunda geniş ovalar, yüksek dağlar, çöller ve büyük nehirlerle şekillenen bir coğrafyada yer alır. Doğu kısmı verimli tarım arazileri ve geniş nehir havzalarıyla doludur. Sarı Irmak, Huanghe ve Yangtze, Changjiang, Çin uygarlığının doğuşuna ev sahipliği yapmıştır. Ancak ülkenin kuzeyi ve batısı çok daha farklıdır. Gobi Çölü, Ordos Platosu, Moğol bozkırları ve Orta Asya'ya açılan geniş geçitler bu bölgede yer alır. Bu coğrafi özellikler Çin'in kaderini belirlemiştir. Doğudan gelen tehdit pek azdır. Deniz, doğal bir sınırdır. Güney, dağlık ve tropikal ormanlarla korunaklıdır. Batı, çöller ve sıra dağlarla büyük ölçüde yalıtılmıştır. Fakat kuzey, özellikle de bozkır coğrafyası, hem hareketli hem de tehlikelidir. Burada yaşayan göçebe topluluklar, tarih boyunca Çin'in en büyük korkusu olmuştur. Çin uygarlığı, temelde yerleşik tarım toplumudur. İnsanlar toprağa ekip biçerek, sulama kanalları yaparak ve köylerden şehirlere uzanan yerleşimler kurarak yaşamlarını sürdürmüştür. Bu, üretken ama aynı zamanda savunmasız bir yaşam biçimidir. Tarımsal ürünler, kalıcı yerleşimler ve depolanmış zenginlikler, dışarıdan gelen saldırılara karşı cazip hedeflerdir. Kuzey bozkırlarında yaşayan göçebe topluluklar, Hunlar, daha sonra Xiongnu ve ilerleyen yüzyıllarda Moğollar, bambaşka bir yaşam tarzına sahipti. At üstünde hareket eden, sürekli yer değiştiren, sürüleriyle geçinen bu topluluklar, hızlı ve vurucu saldırılar düzenleme konusunda ustaydılar. Yerleşik toplumların yavaş ve sabit ordularına karşı büyük bir avantaja sahiptiler. Çinliler için kuzey daima tedirginlik kaynağı olmuştur. Göçebelerin akınlarını durdurmanın en temel yolu ya onlarla diplomatik ilişkiler kurmak ya da onları fiziki engellerle sınırlamaktı. Çin Seddi'nin doğuşu işte bu noktada anlam kazanır. O, yalnızca taş ve topraktan yapılmış bir duvar değil, iki yaşam biçiminin, iki uygarlık modelinin çarpışmasının ürünüdür. Milattan önce 7. yüzyıla kadar uzanan dönemde Çin toprakları henüz tek bir imparatorluk altında birleşmemişti. Zhou hanedanlığının zayıflamasıyla birlikte ülke çok sayıda küçük krallığa bölünmüştü. Bu döneme savaşan krallıklar dönemi denir. Krallıklar hem birbirleriyle hem de dış tehditlerle mücadele etmek zorundaydı. İşte bu dönemde kuzey sınırlarını korumak için ilk savunma duvarları yapılmaya başlandı. Henüz bugünkü kadar görkemli değillerdi. Çoğu sıkıştırılmış topraktan yapılmış basit savunma hatlarıydı. Ancak işlevleri açıktı. Göçebe akınlarını yavaşlatmak, uyarı sistemleri kurmak ve tarım alanlarını güvence altına almak.
Bu ilk duvarlar, daha sonra Çin Hanedanlığı döneminde birleştirilecek olan Büyük Çin Seddi'nin temellerini oluşturdu. Çin'in birleşmesinden önce her krallık kendi çıkarları doğrultusunda savunma duvarları inşa etmişti. Wei, Zhao ve Yan krallıkları bu konuda özellikle öne çıkıyordu. Her birinin yaptığı duvar parçaları farklı uzunlukta ve farklı tekniklerle inşa edilmişti. Burada önemli olan nokta şudur: Çin Seddi, tek bir anda yapılan devasa bir proje değildir. Aksine yüzyıllar boyunca farklı hanedanlıkların katkılarıyla yavaş yavaş ve parçalar halinde inşa edilmiştir. Tarihsel bağlamı anlamak bu parçalı süreci kavramayı gerektirir. Xiongnu adı verilen kuzeydeki güçlü göçebe konfederasyon, M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren Çin için en büyük düşman haline geldi. Atlı birlikleri Çin'in sınır köylerine ani baskınlar düzenliyor, tarım ürünlerini yağmalıyor ve insanları esir alıyordu. Bu baskılar, Çin'de merkezi otoritenin güçlenmesine ve sınır savunmalarının kurumsallaşmasına yol açtı. Qin Shi Huang, yani Çin'in ilk imparatoru, ülkeyi birleştirdikten hemen sonra bu tehdidi ciddiye aldı. Onun döneminde farklı krallıkların dağınık duvar parçaları birleştirilerek tek bir savunma hattı oluşturuldu. Bu, Çin Seddi'nin başlangıcı sayılır. Çin Seddi yalnızca askeri bir yapı değildi. Aynı zamanda kültürel bir sınır çizgisiydi. Çinliler kendilerini Orta Krallık, Zhongguo olarak tanımlıyor, dışarıdaki göçebeleri ise barbar olarak görüyordu. Seddi inşa etmek, yalnızca düşmanları dışarıda tutmak değil, aynı zamanda biz ile onlar arasındaki farkı keskinleştirmek anlamına geliyordu. Çin Seddi'nin hikayesinde en kritik dönüm noktalarından biri, M.Ö. 221 yılında Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang'ın tahta çıkışıdır. Onun adı yalnızca Çin Seddi ile değil, aynı zamanda Çin'in ilk birleşmesi ile özdeşleşmiştir. Çin hanedanlığı tarih sahnesinde yalnızca kısa bir süre, yaklaşık 15 yıl kalmasına rağmen Çin'in siyasi, idari ve askeri yapısını köklü bir şekilde değiştirmiştir. Çin tarihinde ilk imparator unvanıyla anılan Qin Shi Huang, güçlü ve hırslı bir liderdi. Onun amacı, yüzyıllardır parçalı halde bulunan Çin'i tek bir merkezi otorite altında toplamaktı. Bunu başardığında yalnızca siyasi gücü değil, kültürel ve askeri yapıyı da merkezileştirdi. Yazı sistemi standart hale getirildi. Ölçü ve tartı birimleri tek tip oldu. Yol ve ulaşım ağları birbirine bağlandı. Yasalar merkezi düzene bağlandı. Bu kapsamlı reformlar, Çin'in gelecekteki imparatorluk yapısının temel taşlarını oluşturdu. Ancak bütün bunlar tek başına yeterli değildi. Qin Shi Huang, kuzeyden gelen Xiongnu tehdidini kalıcı biçimde çözmek zorundaydı. Qin Shi Huang, daha önceki krallıkların inşa ettiği savunma duvarlarının tek tek yetersiz olduğunu biliyordu. Zhao, Yan ve diğer krallıkların yaptıkları duvarlar dağınık ve kopuktu. Bu parçaları birleştirmek hem askeri hem de sembolik bir amaç taşıyordu. Böylece Çin Seddi'nin bilinen ilk büyük versiyonu ortaya çıktı. Çin döneminde inşa edilen Seddi, günümüzde gördüğümüz tuğla ve taş yapılardan çok farklıydı. Çoğunlukla Ramet Earth, sıkıştırılmış toprak tekniğiyle yapılan, daha ilkel ama işlevsel savunma hatlarıydı. Qin Shi Huang'ın emriyle yüz binlerce işçi Seddi inşa etmek için seferber edildi. Kaynaklar 300 bin ile 500 bin arasında insanın bu işlerde çalıştırıldığını söyler. Askerler, köylüler, mahkumlar, zorla çalıştırılan işçiler ağır koşullar altında zorlu arazilerde çalışıyordu. Yeterli beslenme ve barınma sağlanmadığı için binlerce kişi yaşamını yitirdi. Çin halk edebiyatında bu döneme dair acı dolu hikayeler anlatılır. Çin Seddi, tuğladan çok kemiklerle örülüdür sözü. İşte bu koşulların bir yansımasıdır. Ramed Earth tekniği, Çin döneminde duvarların temel inşaat yöntemi Ramed Earth idi. Bu teknikte ahşap kalıplar hazırlanırdı. İçine toprak, çakıl ve bazen kireç doldurulurdu. Tokmaklarla sıkıştırılarak sertleştirilirdi. Bu yöntem taş veya tuğla kadar dayanıklı olmasa da hızlı ve büyük ölçekli inşaat için uygundu.
Ayrıca Çin'in kuzey bölgelerindeki malzeme kıtlığı göz önünde bulundurulduğunda en pratik yöntem buydu. Bugün dahi Çin Seddi'nin bazı en eski bölümleri hala bu sıkıştırılmış toprak tekniğinin kalıntılarını taşır. Çin Seddi'nin inşaatı yalnızca mühendislik değil, aynı zamanda büyük bir organizasyon becerisi gerektiriyordu. On binlerce işçiye yemek ulaştırmak, alet ve malzeme taşımak, çalışma düzenini sağlamak kolay değildi. İnşaat alanlarına tahıl sevkiyatı yapıldı, depo alanları oluşturuldu ve yol ağları bu bölgelere bağlandı. Bu nedenle Çin Hanedanlığı döneminde yol yapımı da hız kazandı. Seddi inşa etmek dolaylı olarak Çin'in iç ulaşım ağını da güçlendirdi. Qin Shi Huang'ın seddi yaptırması halk arasında büyük bir hoşnutsuzluk yarattı. İşçilerin zorla çalıştırılması, yüksek vergiler ve sert yasalar toplumsal gerilimi artırdı. Çin'in tarihsel anlatılarında Çin Hanedanlığı genellikle zorbalıkla anılır. Seddi inşa ettiren ilk imparator, bir yandan muazzam bir miras bırakmış, diğer yandan halkına ağır bir bedel ödetmiştir. Seddi yaptırırken gösterdiği sertlik, onun kişisel karakteriyle de uyumludur. Qin Shi Huang, kendi mezarını da devasa bir ölçekte yaptırmış, binlerce işçiyi mezar inşaatına da seferber etmiştir. Bugün Xi'an yakınlarında bulunan ünlü Terakotta ordusu, onun bu dev ölçekli projelerinin başka bir örneğidir. Çin döneminde yapılan duvar, daha sonraki Ming Seddi kadar güçlü değildi. Ancak stratejik bir işlevi vardı. Göçebelerin atlı akınlarını yavaşlatmak, askerlerin hareketini kolaylaştırmak, uyarı sistemleri için gözetleme noktaları oluşturmak. Seddi geçmek mümkün olsa da, asıl işlevi istilaları yavaşlatmak ve Çin ordusuna savunma fırsatı tanımaktı. Ayrıca göçebeler üzerinde psikolojik bir caydırıcılık etkisi yarattı. Qin Hanedanlığı uzun ömürlü olmadı. İmparatorun ölümünden kısa süre sonra ağır vergiler, zorla çalıştırma ve sert yasalar yüzünden halk isyan etti. Mira 206'da Han Hanedanlığı kuruldu. Ancak Çin Hanedanlığı'nın bıraktığı miras sonraki yüzyılları derinden etkiledi. Çin ilk kez merkezi bir otorite altında birleşmişti. Çin Seddi artık kalıcı bir savunma konsepti olarak tarihe girmişti. Büyük ölçekli iş gücü seferberliği Çin mühendislik tarihinde dönüm noktası oldu. Çin Hanedanlığı'nın kısa süren hakimiyetinden sonra Çin, M.Ö. 206 yılında Han Hanedanlığı'nın yönetimine geçti. Han dönemi, Çin tarihinde yalnızca siyasi ve kültürel bir altın çağı değil, aynı zamanda mühendislik ve savunma yapılarında da büyük bir ilerlemenin yaşandığı bir dönemdir. Çin Seddi, bu çağda hem boyut hem de işlev bakımından genişlemiş ve tarihsel kimliğini pekiştirmiştir. Han Hanedanlığı yaklaşık 400 yıl boyunca Çin'i yönetti. Bu süre, Çin'in en istikrarlı ve güçlü dönemlerinden biri olarak bilinir. Han yönetimi, Çin Hanedanlığı'nın merkeziyetçi sistemini devraldı ancak halk üzerinde daha yumuşak bir idare kurdu. Tarım teşvik edildi, üretim arttı. İpek yolu açılarak ticaret gelişti. Bilim ve teknoloji alanında ilerlemeler yaşandı. Han döneminde Çin yalnızca bölgesel bir güç olmaktan çıkıp Asya kıtasında etkili bir imparatorluk haline geldi. Ancak bu büyüme beraberinde yeni tehditleri de getirdi. Han döneminde de kuzeydeki göçebe konfederasyon Xiongnu en büyük tehlike olarak varlığını sürdürdü. Jin hanedanlığının yıkılmasına rağmen göçebe akınları sona ermedi. Aksine Han döneminde daha organize saldırılar gerçekleşti. Xiongnu süvarileri at üzerinde hızlı manevra kabiliyetleriyle Çin ordusuna büyük zorluklar yaşatıyordu. Han hükümdarları bu tehdidi karşılamak için iki temel politika izledi. Diplomatik evlilikler ve vergi ödemeleriyle Xiongnu'yu yatıştırmak. Sınırları güçlendirmek için Seddi yeniden inşa etmek ve genişletmek. İkinci strateji, Çin Seddi'nin Han döneminde yeniden önem kazanmasına yol açtı. Han döneminde Seddi'nin genişletilmesi Han hükümdarları, özellikle İmparator Wu döneminde Medyöjö 141-87, Seddi güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Yeni gözetleme kuleleri ve garnizonlar inşa edildi. Duvar,
İpek yolu güzergahı boyunca uzatıldı. Kerpiç ve sıkıştırılmış toprak kullanımı yaygınlaştı. Han Seddi, Çin Seddi'ne göre daha uzun ve işlevsel hale geldi. Tahminlere göre Han döneminde Seddi'nin uzunluğu 10.000 kilometreye kadar ulaştı. Farklı kaynaklarda bu rakam değişmektedir. Han döneminde Seddi yalnızca bir savunma hattı değil, aynı zamanda bir iletişim ağıydı. Gözetleme kuleleri arasına ateş ve duman sinyalleri sistemi kuruldu. Garnizonlar sayesinde askerler sınır boyunca devriye gezdi. Sınır şehirleri, lojistik merkezler haline geldi. Bu sistem göçebe akınlarını erken fark etmek ve Çin ordusunu hızlıca harekete geçirmek için hayati öneme sahipti. Han Hanedanlığı döneminin en önemli gelişmelerinden biri İpek yolunun açılmasıydı. Çin'den batıya ipek, kağıt ve porselen taşınırken karşılığında Orta Asya'dan atlar, değerli taşlar ve farklı mallar alınıyordu. İpek yolu Çin'i dünya ile buluşturdu ancak aynı zamanda ticaret yollarını güvende tutma zorunluluğu doğurdu. İşte burada Çin Seddi yeniden devreye girdi. Duvar yalnızca göçebeleri engellemek için değil, aynı zamanda ticaret yollarını korumak için de kullanıldı. Seddi'nin stratejik noktalarına inşa edilen garnizonlar hem güvenliği sağladı hem de ticaretten vergi alınmasını mümkün kıldı. Böylece Çin Seddi ekonomik işlevde kazanmış oldu. Han döneminde Seddi'nin inşasında en yaygın malzeme kerpiç, çamur, tuğla idi. Özellikle çöl bölgelerinde taş bulmak zor olduğundan kerpiç kullanımı kaçınılmazdı. Kalıplar içine çamur doldurulur, güneşte kurutulurdu. Katmanlar üst üste dizilerek duvar oluşturulurdu. Bazı bölgelerde sıkıştırılmış toprak yöntemi devam etti. Bu yöntemler Çin dönemine göre daha gelişmişti. Ancak yine de Ming Hanedanlığı dönemindeki tuğla ve taş kullanımına kıyasla daha ilkel kaldı. Han döneminde de Seddi'nin inşası büyük bir insan gücü gerektirdi. Çin dönemindeki kadar sert ve zorlayıcı olmasa da yine de on binlerce işçi çalıştırıldı. Çalışma koşulları özellikle Gobi Çölü ve dağlık bölgelerde çok ağırdı. Çölde su ve yiyecek bulmak zordu, sert iklim koşulları işçileri zorluyordu. Yine de Han hükümdarları inşaatı sürdürmek için askerleri ve yerel halkı seferber etti. Han Seddi'nin genişletilmesi, imparatorluğun sınır güvenliğini kısmen sağladı. Göçebelerin akınları tamamen durmadı. Ancak daha kontrollü hale geldi. Seddi'nin varlığı Çin'in kuzey sınırlarını tanımladı ve biz ile onlar arasındaki farkı daha da keskinleştirdi. Ayrıca Han Seddi, Çin'in büyüklüğünü ve kudretini gösteren bir siyasi sembole dönüştü. Bu devasa yapı, imparatorluğun sınırlarının görsel ifadesi haline geldi. Han Hanedanlığı, Çin Seddi'ne yalnızca askeri değil, ekonomik ve kültürel bir boyut kazandırdı. İpek yoluyla bütünleşen savunma hattı Çin'in dünya ticaretinde söz sahibi olmasını sağladı. Gözetleme kuleleri ve garnizonlar Seddi kalıcı bir askeri altyapıya dönüştürdü. Çin kültüründe kuzey sınırını koruma düşüncesi pekişti. Bu miras sonraki hanedanlıkların Seddi yeniden ele almasına ve sürekli geliştirmesine yol açtı. Çin Seddi'ni düşündüğümüzde aklımıza genelde tek tip, taş bir duvar geliyor. Ama bu aslında büyük bir yanılgı. Çünkü Çin Seddi, farklı dönemlerde, farklı hanedanlıkların, farklı coğrafyalarda inşa ettiği bölümlerin birleşiminden oluşuyor. Yani Çin Seddi tek bir mühendislik çözümü değil, tam anlamıyla coğrafyaya uyarlanmış bir mühendislik mozaiği. Peki bu çeşitliliği ne belirledi? Tabii ki coğrafya. Çin'in kuzeyinde dağlar var, bozkırlar var, çöller var. Her yerde aynı malzemeyi bulmak mümkün değil. İşte bu yüzden malzeme seçimi bulunduğun yere göre değişiyordu. Dağlık bölgelerde taş kullanılıyordu. Çöl bölgelerinde sıkıştırılmış toprak ya da kerpiç tercih ediliyordu. Verimli ovalarda ve şehir çevrelerinde ise tuğla öne çıkıyordu. Özellikle Ming döneminde. Kısacası Çin Seddi'nin malzemesi doğrudan çevrenin sunduğu imkanlarla belirleniyordu. Çin Seddi'nin en eski bölümlerinde en yaygın yöntem sıkıştırılmış topraktı. Şöyle hayal edin, ahşap kalıplar hazırlanıyor, içine toprak, çakıl ve bazen saman karışımı dolduruluyor.
Sonra saatlerce tokmaklarla dövülüp sıkıştırılıyor. Katman katman yükselerek koca bir duvar ortaya çıkıyor. Bu yöntem hızlıydı, ucuzdu ve her yerde yapılabiliyordu. Ama yağmura ve rüzgara karşı çok dayanıksızdı. Bugün Çin Seddi'nin birçok erken dönem kısmının neredeyse tamamen yok olmasının nedeni de bu. Özellikle çöl bölgelerinde Çin Seddi kerpiçten yapıldı. Kerpiç, çamurun saman ve bazen hayvan gübresiyle karıştırılmasıyla hazırlanıyor, kalıplara dökülüyor, güneşte kurutuluyor ve tuğla gibi üst üste diziliyordu. Çölün kuru ikliminde bu oldukça dayanıklıydı. Ama nemli bölgelerde kerpiç hızla yıpranıyordu. Bu yüzden kerpiçten yapılmış Çin Seddi parçaları daha çok Gobi Çölü ve Ordos Platosu gibi kurak bölgelerde günümüze ulaştı. Dağlık bölgelerde ise Çin Seddi taşla inşa edildi. Dağ yamaçlarından çıkarılan kayalar bazen harçla, bazen de kuru taş tekniğiyle üst üste diziliyordu. Bugün hala dimdik ayakta duran Çin Seddi bölümlerinin çoğu işte bu taş malzemeyle yapılanlar. Çünkü doğa şartlarına karşı en dayanıklı malzeme taştı. Çin, Seddi'nin tarihinde tuğla biraz daha geç, özellikle Ming Hanedanlığı döneminde öne çıktı. Tuğla sayesinde daha düzgün yüzeyler elde ediliyordu. Dayanıklılığı yüksekti ve estetik açıdan da güçlü bir görünüm kazandırıyordu. İşte bugün turistik bölgelerde gördüğümüz o ihtişamlı Çin Seddi görüntüsü aslında tuğla ile yapılmış bu Ming dönemi kısımlarına ait. Çin Seddi'nin bazı bölümlerinde ahşap da kullanıldı. Özellikle gözetleme kulelerinde ya da köprü geçişlerinde. Ama ahşap uzun ömürlü olmadığından günümüze çok az parça ulaşabildi. Ayrıca bazı bölgelerde kireç harcı ya da bitki lifleriyle güçlendirilmiş toprak da kullanıldı. İşte bu malzeme çeşitliliği Çin Seddi'nin bugünkü görünümünü belirledi. Taş ve tuğladan yapılan bölümler hala sapasağlam ayakta. Ama toprak ve kerpiçle yapılan kısımlar zamanla, erozyonla büyük ölçüde kayboldu. Yani bugün bizim gözümüzde canlanan görkemli Çin Seddi görüntüsü aslında tarihsel sürecin yalnızca son halkasını temsil ediyor. Daha eski kısımların çoğu çoktan doğaya karıştı. Çin Seddi'nin ilk büyük inşa evresi, Çin Hanedanlığı döneminde, yani Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang zamanında başladı. O dönemde iş gücü büyük ölçüde zorla çalıştırılan insanlardan oluşuyordu. Askerler, köylüler, suçlular ve mahkumlar, borçlular seddi inşa etmek için zorla çalıştırılıyordu. Çin yönetimi halkı adeta devasa bir iş makinesi gibi kullanıyordu. Çalışmayı reddedenler ağır şekilde cezalandırılıyor, hatta bazıları idam ediliyordu. Bu yüzden Çin Seddi halk arasında bir yandan gurur kaynağı olsa da bir yandan da büyük bir acının sembolü haline gelmişti. İnşaat alanlarını hayal edin. Kuzey Çin'in yakıcı yazları, dondurucu kışları, kurak çölleri ve sarp dağları. İşçiler çoğu zaman ilkel aletlerle, çıplak elleriyle, kazma küreklerle çalışıyordu. Yiyecek ve içecek azdı. Yetersiz beslenme, hastalıklar ve kazalar işçilerin hayatını tehdit ediyordu. Özellikle çöl bölgelerinde su bulmak neredeyse imkansızdı. Bu yüzden çok sayıda işçi daha inşaat bitmeden hayatını kaybediyordu. Halk arasında dolaşan bir söz vardır. Çin Seddi tuğladan değil, insanların kemiklerinden inşa edilmiştir. Elbette bu abartılı bir ifade ama Seddi'nin yapımında yaşanan insan kaybını anlatmak için halkın bulduğu çarpıcı bir betimleme. Çin Seddi yalnızca işçiler tarafından değil, aynı zamanda askerler tarafından da yapıldı. Özellikle sınır bölgelerinde görev yapan askerler hem Seddi korumak hem de inşaatına katılmak zorundaydı. Askerler gözetleme kulelerinin inşasında, taşların taşınmasında ve yol güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadı. Bu sayede Seddi'nin yapımı yalnızca bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda askeri bir organizasyon haline geldi. Seddi, inşaatında çalışan gruplardan biri de cezalandırılmış suçlulardı. Cin ve Han dönemlerinde ağır suç işleyenler, hapis yerine Seddi inşaatına gönderiliyordu. Bu mahkumlar zincirlerle birbirine bağlı şekilde çalıştırılıyor ve en ağır işleri yapmak zorunda bırakılıyordu.
Bu durum Çin Seddi'ni bir bakıma ceza kolonisi gibi de gösteriyor. Yani Seddi yalnızca savunma için değil, aynı zamanda toplumdaki suçluları cezalandırmanın bir aracıydı. Çin Seddi'nin yapımında en büyük iş gücünü köylüler oluşturdu. Çin'in kırsal bölgelerinden getirilen binlerce köylü kendi tarlalarını bırakıp seddi inşa etmek için çalıştırıldı. Köylüler ailelerinden aylarca, hatta yıllarca uzak kalıyorlardı. Birçoğu için bu geri dönüşü olmayan bir yolculuktu. Çünkü hastalık, açlık ve yorgunluk yüzünden çoğu inşaat sırasında hayatını kaybediyordu. Köylülerin emeği Çin Seddi'nin inşasında en önemli faktörlerden biri oldu. Tabii ki Çin Seddi yalnızca kaba iş gücüyle inşa edilmedi. Her büyük yapının arkasında olduğu gibi burada da mühendisler, ustalar ve zanaatkarlar vardı. Duvarın güzergahını belirleyen planlamacılar, malzemeleri işleyen taş ustaları, kerpiç ve tuğla yapan zanaatkarlar, gözetleme kulelerini tasarlayan mimarlar hepsi bu devasa projeye katkı sağladı. Onların bilgisi ve deneyimi, işçilerin gücüyle birleşince Çin Seddi yükseldi. Çin Seddi'nin yapımı sırasında o kadar çok insanın öldüğü söylenir ki bu durum halk arasında pek çok efsaneye konu olmuştur. En bilinen hikayelerden biri Meng Jiangnü adlı kadının öyküsüdür. Efsaneye göre kocasını Çin Seddi inşaatına göndermiştir. Kocası orada çalışırken hayatını kaybeder. Kadın kocasının ölüm haberini alınca duvarın önünde günlerce ağlar. Onun gözyaşları öyle güçlüdür ki Çin Seddi'nin bir bölümü yıkılır ve kocasının kemikleri ortaya çıkar. Bu efsane, Çin Seddi'nin halkın gözünde yalnızca bir savunma hattı değil, aynı zamanda büyük bir insanlık dramı olarak da hatırlandığını gösterir. Çin Seddi'nin yapımı tek bir döneme ait değildi. Cin Hanedanlığı'nın zorunlu emek sistemi, Han döneminde daha organize ama yine ağır şartlarda devam etti. Ming döneminde ise iş gücünde büyük bir değişim yaşandı. Ming Hanedanlığı, tuğla ve taşla yapılan bölümleri inşa ederken, daha profesyonel ustalardan ve zanaatkarlardan faydalandı. Ancak yine de sıradan halk ve askerler çalıştırılmaya devam etti. Her şeyden önce Çin Seddi'nin nereye yapılacağına karar verilmeliydi. İmparatorlar duvarın düşman saldırılarına karşı en etkili savunmayı sağlayacağı bölgeleri seçmek zorundaydı. Bunun için dağlık bölgeler, derin vadiler, çöl sınırları, nehir geçişleri dikkatle incelendi. Duvarın güzergahı çoğu zaman doğal engelleri takip edecek şekilde belirlendi. Dağ sırtları hem yüksek savunma avantajı sağlıyor hem de malzeme açısından kolaylık sunuyordu. Çünkü taş zaten dağlardan çıkarılabiliyordu. Çin Seddi'nin yapımında kullanılan malzemeler bölgeden bölgeye farklılık gösteriyordu. Kuzey Çin'in dağlık bölgelerinde taş ve kaya parçaları, kurak çöllerde sıkıştırılmış toprak ve kerpiç, Ming Hanedanlığı döneminde ise pişirilmiş tuğla ve kireç harcı tercih edildi. Bu malzemelerin seçimi hem coğrafyanın sunduğu imkanlara bağlıydı hem de taşınabilirlik açısından önemliydi. Çin Seddi'nin inşasında en büyük sorunlardan biri malzemelerin taşınmasıydı. O dönemde ne kamyon ne de modern makineler vardı. Taşlar ve kerpiç blokları tamamen insan gücüyle veya hayvanlarla taşınıyordu. Katırlar ve öküz arabaları, sırtında yük taşıyan işçiler, ahşap kızaklar en sık kullanılan yöntemlerdi. Özellikle dik dağ yamaçlarında taş taşımak inanılmaz zor bir işti. İşçiler taşları kayalıklardan yukarıya halatlarla çekmek zorundaydı. Bu aşamada çok sayıda kaza yaşanıyor. İşçiler hayatlarını kaybediyordu. Çin Seddi'nin inşası öylesine büyük bir proje oldu ki işçiler ve askerler küçük gruplar halinde organize edildi. Her grup belirli bir bölgeden sorumluydu. Kimisi taş çıkarıyordu, kimisi kerpiç kalıpları yapıyordu, kimisi taşımacılıkla uğraşıyordu, kimisi ise duvarı örüyordu. Bu şekilde zincirleme bir düzen kuruldu. Adeta bir fabrika mantığıyla herkesin belirli bir görevi vardı. Çin Seddi'nin yapımı genellikle şu aşamalardan oluşuyordu. Temel kazma. Önce toprağın üst tabakası kazılıyor, sağlam zemine ulaşılıyordu. Temel taşları yerleştirme.
Büyük taş, bloklar, duvarın sağlam oturması için altta kullanılıyordu. Gövdedeki malzemeler, bölgeye göre toprak sıkıştırılıyor, kerpiç diziliyor ya da taş örülüyordu. Kulelerin yükseltilmesi, belirli aralıklarla gözetleme kuleleri yapılıyor, askerlerin konaklaması için odalar ekleniyordu. Üst duvar ve siperler, duvarın en üst kısmına askerlerin yürüyebileceği yol, ayrıca düşmanı engellemek için mazgallar yapılıyordu. Çin Seddi yüzlerce, hatta binlerce kilometre boyunca uzanıyordu. Bu kadar uzun bir, hatta malzeme taşımak için belirli aralıklarla küçük depolar ve çalışma kampları kuruldu. Bu kamplar hem işçilerin barındığı yerler hem de malzeme istasyonlarıydı. Yani aslında duvarın inşaatı sırasında paralel olarak bir lojistik ağı da kurulmuş oldu. Bu ağ sayesinde hem yiyecek hem de yapı malzemeleri belirlenen noktalara ulaştırıldı. Planlama ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, doğa şartları her zaman büyük bir engeldi. Yaz aylarında sıcaklık 40 dereceyi buluyor, işçiler susuzluktan zorlanıyordu. Kış aylarında ise donmuş zemin kazılamıyor, İnşaatlar aylarca durmak zorunda kalıyordu. Yağmurlar kerpiç blokları eritebiliyor, yapılan işler bazen tekrar başa dönüyordu. Bu nedenle inşaat süreci çok uzun sürdü. Yüzyıllar boyunca farklı bölgelerde çalışmalar devam etti. Çin Seddi'nin yapılmasının en büyük sebebi kuzeyde yaşayan göçebe topluluklardı. Bu topluluklar arasında en ünlü olanı Hunlardı. Onlar hızlı atlı birlikleriyle saldırır, yerleşik halkın ürettiği yiyecekleri ve malları yağmalardı. Çin için bu akınlar büyük bir tehlikeydi. İmparatorlar için tek çözüm bu saldırıları engelleyecek devasa bir bariyer inşa etmekti. Böylece Çin Seddi yalnızca bir yapı değil, bir sınır çizgisi, adeta imparatorluğun kenarına çekilmiş kalın bir çizgi haline geldi. Çin Seddi'nin askeri işlevinde en önemli unsurlardan biri, belirli aralıklarla inşa edilen gözetleme kuleleriydi. Bu kuleler, düşman hareketlerini uzaktan fark etmeye yarıyordu. Askerler kulelerin tepesinden duman işaretleri, ateşler, davullar ve bayraklarla birbirlerine haber gönderiyorlardı. Bu sistem sayesinde bir düşman saldırısı yüzlerce kilometre uzaktaki başkente çok kısa sürede bildirilebiliyordu. Aslında Çin Seddi bir duvardan çok daha fazlasıydı. Uzun mesafelere yayılmış bir haberleşme hattıydı. Çin Seddi yalnızca gözetleme için değil, aynı zamanda askeri birliklerin konuşlandığı bir savunma hattıydı. Kulelerin arasında yapılan garnizonlar ve küçük kaleler askerlerin konaklamasına imkan tanıyordu. Bu garnizonlarda askerler nöbet tutuyor, antrenman yapıyor, gerektiğinde çevre köylere güvenlik sağlıyordu. Yani Çin Seddi hem bir sınır karakolu zinciri hem de hareketli bir ordu üssüydü. Çin Seddi'nin kendisi de başlı başına bir engeldi. Atlı göçebelerin en büyük gücü hızlı hareket edebilmeleriydi. Ama karşılarına onlarca metre yüksekliğinde kalın bir duvar çıkınca bu hız avantajı ortadan kalkıyordu. Atlı birlikler duvarı aşmakta zorlanıyor, geçit noktaları dışında ilerleyemiyorlardı. Bu da Çin ordusuna düşmanı kontrol etme ve saldırıları yönlendirme imkanı veriyordu. Çin Seddi boyunca belirli bölgelerde kapılar ve geçitler bulunuyordu. Bu noktalar hem ticaret hem de askeri hareketlilik için hayatiydi. Ancak aynı zamanda savunması da çok zordu. Bu geçitler büyük kapılarla güçlendirilmiş, etrafında kaleler yapılmıştı. Örneğin ünlü Jiayuguan geçidi, Çin Seddi'nin en stratejik noktalarından biriydi. Burası hem batıya açılan kapıydı hem de düşman saldırılarına karşı kilit bir savunma hattıydı. Çin Seddi'nin askeri işlevi yalnızca fiziksel değildi. Onun büyüklüğü ve ihtişamı düşman üzerinde psikolojik bir etki yaratıyordu. Düşman akıncıları karşılarında kilometrelerce uzanan dev bir duvar gördüklerinde Çin'in gücünü ve kararlılığını hissediyorlardı. Bu da saldırı niyetini azaltan bir caydırıcı unsur oluyordu. Çin Seddi bazı dönemlerde düşman saldırılarını engellemekte başarılı oldu. Ama her zaman etkili değildi. Çok sayıda yerde duvar aşıldı, kapılar zorlandı, hatta bazı noktalardan düşman orduları geçmeyi başardı. Yine de Çin Seddi
yüzyıllar boyunca bir güvenlik hattı oluşturdu. Çin'in kuzey sınırında göçebelerle yerleşik halk arasındaki ilişkiyi şekillendirdi. Çin Seddi'nin ihtişamı sadece uzunluğunda değil, aynı zamanda mimari detaylarında gizlidir. Onu sıradan bir taş duvar olmaktan çıkaran şey, yüzyıllar boyunca farklı bölgelerde farklı tekniklerle inşa edilmiş olmasıdır. Bu çeşitlilik hem coğrafyanın hem de dönemin imkanlarının bir yansımasıdır. Çin Seddi'ni yakından incelemek aslında Çin mühendisliğinin tarihsel evrimini adım adım görmek gibidir. Çin Seddi farklı dönemlerde inşa edildiği için her bölümünün boyutu aynı değildir. Fakat özellikle Ming Hanedanlığı döneminde inşa edilen kısımlar devasa ölçülere ulaşmıştır. Ortalama yükseklik 7 ila 9 metre arasında değişir. Bazı bölümler 14 metreye kadar yükselir. Kalınlık ise tabanda 6 ila 7 metre, üstte 4 metre civarındadır. Bu kalınlık sayesinde duvarın üst kısmı askerlerin rahatça yürüyebileceği bir yol haline gelmiştir. Bu yol üzerinde atlı birliklerin bile hareket edebildiği söylenir. Böylece Çin Seddi sadece savunma değil, aynı zamanda askeri ulaşım için de kullanılmıştır. Çin Seddi'nin mimari özelliklerini anlamak için kullanılan malzemelere bakmak gerekir. Malzeme seçimi tamamen bölgenin coğrafi koşullarına bağlıydı. Dağlık bölgelerde bolca taş bulunuyordu. Burada duvar, büyük taş blokların üst üste yığılmasıyla inşa edildi. Çöl bölgelerinde taş bulmak zordu. Bu nedenle sıkıştırılmış toprak ve kerpiç kullanıldı. Toprak tabaka tabaka seriliyor, ardından uzun sopalarla dövülerek sertleştiriliyordu. Ming döneminde ise daha dayanıklı olması için pişirilmiş tuğla ve kireç harcı kullanılmaya başlandı. Bu dönemden kalan kısımlar günümüzde hala ayakta olan en sağlam bölgelerdir. Malzemelerdeki bu çeşitlilik, Çin Seddi'nin aslında tek tip bir duvar olmadığını, farklı bölgelerde farklı yöntemlerle inşa edilmiş bir savunma hattı olduğunu gösterir. Çin Seddi'nin üst kısmı sadece düz bir yüzey değildi. Askerlerin rahatça devriye gezebilmesi için geniş bir yol gibi tasarlanmıştı. Yolun kenarlarında ise mazgallar bulunuyordu. Mazgallar, okçuların düşmana saldırırken korunmalarını sağlıyordu. Dikdörtgen veya kare biçiminde açılan bu boşluklardan askerler ok fırlatabiliyor. Ancak karşı taraftan gelen saldırılardan korunabiliyordu. Duvarın en üst kısmında ayrıca parapet adı verilen setler vardı. Bunlar hem savunmayı kolaylaştırıyor hem de askerlerin güvenliğini artırıyordu. Çin Seddi boyunca belirli aralıklarla gözetleme kuleleri yükselir. Bu kuleler duvarın en önemli mimari unsurlarından biridir. Yalnızca bir gözetleme noktası değil, aynı zamanda küçük bir kale gibi işlev görürlerdi. Kuleler genellikle kare veya dikdörtgen planlıdır. 2, bazen 3 katlı olarak inşa edilmiştir. En alt katta depo veya askerlerin dinlenme alanı bulunur, üst katlarda ise gözetleme pencereleri yer alırdı. Bu pencerelerden hem çevre gözlemlenir hem de okçular saldırı durumunda savunma yapardı. Gözetleme kuleleri haberleşmenin de merkeziydi. Duman, ateş ya da bayrak işaretleri buradan gönderilirdi. Böylece kuleler birbirine zincir gibi bağlanarak dev bir iletişim ağı oluştururdu. Çin Seddi'nin önemli noktalarında yalnızca kuleler değil, aynı zamanda büyük garnizonlar da inşa edildi. Bu garnizonlar içinde yüzlerce askerin yaşayabileceği kaleler gibiydi. Bu yapılarda askerlerin konaklayabileceği odalar, yiyecek depoları, silah ambarları, su kuyuları yer alıyordu. Böylece askerler sadece gözetleme yapmıyor, aynı zamanda uzun süreli savunma için hazırlıklı bulunuyordu. Çin Seddi bu yönüyle üzerinde binlerce küçük kale barındıran dev bir sınır şeridi gibiydi. Duvar boyunca kapılar ve geçitler açılmıştı. Bunlar hem ticaret hem de askeri hareketlilik için hayati öneme sahipti. En bilinenlerinden biri batıda yer alan Jiayuguan geçididir. Buradaki kapı ve kale adeta bir sınır kalesi gibi tasarlanmıştı. Geçitler devasa ahşap kapılarla korunur, çevresinde surlarla güçlendirilmiş yapılar bulunurdu. Böylece Çin Seddi
sadece kapalı bir engel değil, aynı zamanda kontrollü bir sınır noktası işlevi görürdü. Çin Seddi'ni ilginç kılan en önemli özelliklerden biri mimari çeşitliliğidir. Batıya doğru ilerledikçe toprak yapılar, doğuya doğru geldikçe taş ve tuğladan bölümler karşımıza çıkar. Bazı yerlerde duvarlar alçak ve yalındır, bazı yerlerde ise yüksek, kalın ve süslüdür. Bu çeşitlilik hem Çin'in coğrafi zenginliğini hem de farklı dönemlerdeki teknik gelişmeleri yansıtır. Bir ucundan diğer ucuna yürüyen bir yolcu, aslında Çin tarihinin farklı dönemlerinde yapılmış yüzlerce farklı duvar tipini görebilir. Çin Seddi'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, binlerce kilometre boyunca kesintisiz bir savunma hattı olmasının yanı sıra aynı zamanda bir haberleşme sistemi gibi çalışmasıydı. Bir ucunda çıkan bir işaret çok kısa bir sürede yüzlerce kilometre ötede öğrenilebiliyordu. Bu da Çin Seddi'ni yalnızca taş ve tuğladan örülmüş bir engel olmaktan çıkarıp canlı ve hareketli bir güvenlik mekanizmasına dönüştürüyordu. Gözetleme kulelerinin rolü, Çin Seddi boyunca yükselen gözetleme kuleleri sadece düşmanı gözlemek için değil, aynı zamanda haberleşme için de kullanılıyordu. Bu kuleler arasında görüş hattı sağlanacak şekilde mesafe bırakılırdı. Genellikle bir kule hem sağındaki hem de solundaki kuleyi görebilecek kadar yakın konumlandırılmıştı. Böylece bir zincir gibi birbirine bağlanıyorlardı. Bir tehdit görüldüğünde en yakın kule hemen işaret veriyor. Bu işaret hızla diğer kulelere aktarılıyordu. Böylece yüzlerce kilometrelik hattın tamamı kısa sürede haberdar oluyordu. İşaret sistemleri Çin Seddi'nin haberleşme sisteminde farklı yöntemler kullanılıyordu. Bu yöntemler hem gündüz hem de gece çalışabilecek şekilde düzenlenmişti. Duman işaretleri gündüz kullanılan en yaygın yöntemdi. Kulelerde yakılan ateşlerin üzerine nemli ot veya gübre atılarak yoğun duman çıkarılıyordu. Bu duman kilometrelerce öteden görülebiliyordu. Ateş işaretleri gece olduğunda ateş devreye giriyordu. Kulelerin tepesinde yakılan meşaleler ya da büyük ateşler diğer kuleler tarafından hemen fark ediliyordu. Bayraklar, gün içinde kısa mesafelerde iletişim için bayrak işaretleri kullanılıyordu. Renkli bayraklarla verilen mesajlar özellikle askeri düzenlemelerde pratikti. Davul ve borular, görsel işaretlerin yanında işitsel yöntemler de vardı. Davullar ve borular yakın mesafelerdeki askerleri uyarmak için kullanılıyordu. Bu sistemler sayesinde iletişim hem görsel hem de işitsel araçlarla sağlanıyor, her türlü koşulda hızlı haberleşme mümkün oluyordu. Mesajların anlamı işaretler yalnızca düşman geldi demekle sınırlı değildi. Kullanılan işaretlerin sayısı ve sıklığı, düşmanın büyüklüğünü ve tehlike derecesini gösteriyordu. Örneğin, tek bir duman ya da ateş az sayıda düşman birliğini ifade ederdi. 2 veya 3 işaret daha büyük bir tehlikeyi gösterirdi. 5 ve üzeri işaret çok büyük bir saldırı anlamına gelirdi. Bu sayede komutanlar düşmanın büyüklüğünü önceden öğreniyor, buna göre hazırlık yapabiliyordu. Haberleşmenin hızı Çin Seddi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri haberleşme hızıdır. Rivayetlere göre bir sınırda başlayan işaret yalnızca birkaç saat içinde başkente ulaşabiliyordu. Bu hız o dönemin koşullarında olağanüstüydü. Bunun sebebi kulelerin görüş alanı içinde planlanmış olmasıydı. Düz arazilerde kuleler sık aralıklarla inşa ediliyordu. Dağlık bölgelerde ise yüksek tepelere kuleler yapılarak görüş sağlanıyordu. Böylece hiçbir nokta kör kalmıyordu. Güvenlik ve yanıltıcı işaretler, haberleşme sistemi, düşman tarafından yanıltılmaya açık bir sistem olabilirdi. Ancak kulelerdeki askerler yalnızca emirle işaret veriyor. Her işaret komutan tarafından kontrol ediliyordu. Ayrıca kuleler arasındaki düzen, işaretlerin sahte olmasını zorlaştırıyordu. Bu yüzden haberleşme sistemi sadece hızlı değil, aynı zamanda güvenilir bir yöntem olarak da kabul ediliyordu. Çin Seddi'nin bu iletişim sistemi, onu basit bir savunma hattından çok daha fazlası haline getirdi. Bir ucunda başlayan küçük bir kıvılcım, diğer ucunda büyük bir alarma dönüşebiliyordu. Bu, Çin'in devasa coğrafyasında merkezi otoritenin sınırları kontrol etmesini sağlayan en önemli unsurlardan biriydi.
Çin Seddi bu özelliğiyle adeta o dönemin telgraf hattı gibi çalışıyordu. Binlerce kilometre boyunca taş, tuğla ve toprakla örülmüş dev bir haberleşme zinciri. Çin Seddi yalnızca bir duvar değildi. Onu benzersiz kılan şey, aynı zamanda Çin'in askeri stratejisinin ayrılmaz bir parçası olmasıydı. İnşa edilmesinin temel amacı, kuzeyden gelen göçebe kavimlerin akınlarını durdurmaktı. Ama Çin Seddi'nin işlevi yalnızca düşmanı engellemek değil, aynı zamanda orduyu yönlendirmek, stratejik üstünlük sağlamak ve saldırıları önceden haber almak üzerine kuruluydu. Her şeyden önce Çin Seddi'nin kendisi başlı başına psikolojik bir silahtı. Binlerce kilometre boyunca uzanan bu devasa yapı, göçebe topluluklar için korkutucu bir engel oluşturuyordu. Sadece fiziksel bir bariyer değil, aynı zamanda Çin İmparatorluğu'nun gücünün bir sembolüydü. Duvarın arkasında dev bir ordunun beklediğini düşünen birçok düşman saldırıya cesaret edemiyor ya da daha küçük çaplı baskınlarla yetiniyordu. Bu yönüyle Çin Seddi, savaş başlamadan savaşı kazanmanın bir yoluydu. Çin Seddi, düşmanın gelişini yavaşlatmak için tasarlanmıştı. Bir ordu, Çin Seddi'ni aşmak istediğinde ya yüksek surları tırmanmak ya da kapıları zorlamak zorundaydı. Bu da zaman kaybettiriyor. Çin ordusuna hazırlık için fırsat veriyordu. Ayrıca duvar boyunca yerleştirilen gözetleme kuleleri ve garnizonlar sayesinde askerler her an hazır bekliyordu. Düşman bir noktada görünür görünmez, kuleler aracılığıyla işaretler gönderiliyor, yakın garnizonlar alarma geçiriliyordu. Böylece Çin ordusu saldırıyı önceden öğreniyor, müdahale etmek için stratejik noktalara yönlendiriliyordu. Elbette Çin Seddi hiçbir zaman tamamen aşılmaz değildi. Tarih boyunca birçok kavim çeşitli yöntemlerle bu engeli aşmaya çalıştı. Bazıları Çin Seddi'ni doğrudan kuşatmaya çalıştı. Merdivenler, kuşatma kuleleri ya da toprağı kazma yöntemleriyle duvarı geçmeye çalıştılar. Bazıları ise daha kurnaz yöntemler denedi. Çin Seddi'nin savunmasız noktalarından sızmalar, gece baskınları ya da rüşvetle kapıların açılması sıkça yaşandı. Büyük ordular bazen duvarın çevresinden dolaşmayı tercih etti. Çünkü Çin Seddi her noktada aynı derecede güçlü değildi. Özellikle uzak batıdaki toprak bölümler, sağlam taş, yapılar kadar dirençli değildi. Çin Seddi'nin en büyük avantajı savunmayı kolaylaştırmasıydı. Duvarın yüksekliği ve kalınlığı saldırganların işini zorlaştırıyor, savunanlara büyük üstünlük sağlıyordu. Okçular yüksek surlardan düşmana rahatlıkla saldırabiliyordu. Mazgallar sayesinde askerler korunarak ok fırlatabiliyordu. Kapılar sağlamlaştırılmış ve büyük garnizonlarla desteklenmişti. Tüm bunlar birleştiğinde Çin ordusu sayı olarak üstün olmasa bile savunmada avantajlı hale geliyordu. Ne kadar güçlü görünse de Çin Seddi kusursuz değildi. Uzunluğu o kadar fazlaydı ki her noktayı sürekli korumak imkansızdı. Binlerce kilometre boyunca asker bulundurmak, lojistik açıdan büyük bir yük getiriyordu. Bu yüzden tarih boyunca bazı kavimler Çin Seddi'nin boş bırakılmış noktalarından sızmayı başardı. Örneğin Moğollar ve Mançular zaman zaman bu yöntemle Çin topraklarına girdiler. Hatta Mançuların Ming Hanedanı'nı yıkıp Qing Hanedanı'nı kurmasında Çin Seddi'ndeki zayıf noktaların rolü büyüktür. Çin Seddi, tarih boyunca saldırıların tamamen önüne geçemedi ama saldırıların şeklini değiştirdi. Büyük ordular doğrudan saldırmak yerine daha fazla hazırlık yapmak zorunda kaldı. Küçük çaplı baskınlar ise genellikle başarısız oldu. Yani Çin Seddi tam anlamıyla bir savaş kazandırıcı değil, daha çok savaşı zorlaştırıcı bir sistemdi. Ama bu bile Çin için büyük bir avantaj anlamına geliyordu. Çünkü zaman kazanmak, ordunun toplanmasını sağlamak ve düşmanı caydırmak çoğu zaman zafer için yeterliydi. Çin Seddi'nin askeri mirası yalnızca Çin tarihiyle sınırlı kalmadı. Dünyanın birçok yerinde sınır savunması için duvar örme fikri vardı. Ancak hiçbirisi Çin Seddi kadar büyük ve kapsamlı olmadı. Bugün Çin Seddi'ne bakıldığında sadece taş ve tuğladan yapılmış bir savunma hattı değil, aynı zamanda tarihin en büyük,
stratejik projelerinden biri görülür. İnsan emeğinin ve askeri zekanın birleşimi olan bu yapı, yüzyıllar boyunca Çin'in güvenlik kalkanı olarak görev yaptı. Çin Seddi'ni ayakta tutan yalnızca taşlar, tuğlalar ve harç değildi. Onu gerçekten işlevsel kılan şey, arkasında kurulan devasa insan gücü ve lojistik düzeniydi. Binlerce kilometre boyunca uzanan bir savunma hattını korumak, imparatorluğun yalnızca mühendislik becerisini değil, aynı zamanda yönetim gücünü de sınayan bir süreçti. Çin Seddi boyunca her dönemde on binlerce asker görev yapıyordu. Özellikle Ming Hanedanlığı döneminde bu sayı 100 binleri buldu. Duvarın farklı bölgelerinde inşa edilen garnizonlar bu askerlerin ana üsleriydi. Her garnizonda askerlerin barındığı odalar, yiyecek depoları, silah ambarları, su kuyuları, atlar için ahırlar yer alıyordu. Bu sayede garnizonlar hem askerlerin yaşam alanı, hem de olası bir saldırı sırasında küçük bir kale gibi işlev görüyordu. Çin Seddi'nde görev yapan askerlerin hayatı kolay değildi. Soğuk kışlarda donma tehlikesi, yaz aylarında kavurucu sıcaklar, uzak bölgelerdeki yalnızlık ve sürekli teyakkuz hali. Bunların hepsi askerlerin dayanıklılığını sınayan unsurlardı. Askerler günlerini şu görevlerle geçirirdi: gözetleme kulelerinde nöbet tutmak, duvarın belirli kısımlarını onarmak, eğitim yapmak, görev dağılımlarına göre devreye gezmek. Geceleri ise her garnizon belli sayıda askeri uyanık tutarak saldırılara karşı hazır beklerdi. Binlerce askeri doyurmak kolay değildi. Duvar boyunca tarıma elverişli bölgelerde garnizonların etrafında küçük tarlalar kurulur, askerler bizzat bu tarlaları işlerdi. Böylece temel gıda ihtiyaçlarının bir kısmı yerinde karşılanırdı. Ancak yalnızca bu yetmezdi. Başkentten ve büyük şehirlerden düzenli olarak erzak kervanları yola çıkardı. Bu kervanlarda pirinç, buğday, kurutulmuş et, tuz ve yağ gibi temel yiyecekler taşınırdı. Su ise özellikle çöl bölgelerinde büyük bir sorun oluşturuyordu. Bu nedenle birçok yerde kuyular açıldı. Bazı bölgelerde ise uzaklardan su kanalları çekildi. Su ikmali, lojistiğin en hayati parçasıydı. Çin Seddi'nin sürekli bakım gerektiren bir yapı olduğunu düşünürsek, malzeme taşınması da çok önemliydi. Taş, tuğla, kerpiç ve ahşap kütükler uzak mesafelerden duvarın zayıf noktalarına ulaştırılmak zorundaydı. Dağlık bölgelerde malzemeler insan sırtında ya da katırlarla taşınıyordu. Çöl bölgelerinde ise develer kullanılıyordu. Daha kolay bölgelerde arabalarla nakliye yapılabiliyordu. Bu lojistik ağ sayesinde duvarın bakımı sürekli olarak devam ettirildi. Çin Seddi'nin uzunluğu askeri iletişim açısından büyük bir zorluk oluşturuyordu. Ancak duvarın kendisi aynı zamanda bir yol görevi görüyordu. Üst kısmındaki geniş yürüyüş yolu sayesinde askerler hızla ilerleyebiliyor, haberler kulelerden kulelere aktarılabiliyordu. Ayrıca bazı bölgelerde yollar özellikle genişletilmişti. Böylece hem piyade birlikleri hem de atlı birlikler rahatça hareket edebiliyordu. Çin Seddi'nin lojistik düzeni ne kadar gelişmiş olursa olsun, askerlerin yaşadığı zorluklar hiçbir zaman bitmedi. Açlık, hastalık, yalnızlık ve zorlu iklim şartları sık sık kayıplara neden oluyordu. Birçok asker savaşta değil, bu ağır koşullar yüzünden hayatını kaybetti. Yine de bu fedakarlıklar Çin İmparatorluğu'nun sınırlarını yüzyıllar boyunca korumasını sağladı. Çin Seddi'nin taşları arasında yalnızca mühendislik harikası değil, aynı zamanda sayısız insanın yaşam mücadelesi de saklıdır. Bu kadar büyük bir savunma hattını ayakta tutmak yalnızca askeri bir mesele değildi. Aynı zamanda yönetimsel bir organizasyon gerektiriyordu. İmparatorluk her bölge için komutanlar atıyor, erzak ve malzeme dağıtımını düzenliyor, her garnizonun sorumluluklarını denetliyordu. Bu yönüyle Çin Seddi sadece bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda devletin organizasyon gücünün de bir göstergesiydi. Çin Seddi'ni yalnızca taş, toprak ve tuğladan oluşan bir savunma hattı olarak görmek, onun asıl anlamını gözden kaçırmak olur. Çünkü Çin Seddi, yüzyıllar boyunca yalnızca sınırları korumakla kalmadı,
aynı zamanda Çin halkının kimliğinde derin bir iz bıraktı. O, Çin'in gücünü, dayanıklılığını ve birliğini temsil eden bir sembole dönüştü. Çin, Seddi'nin en önemli kültürel anlamı, imparatorluğun kudretini yansıtmasıdır. Binlerce kilometre boyunca uzanan bu yapı, Çin'in düşmanlara karşı kararlılığını gösterdiği gibi, içeride de birlik fikrini pekiştirdi. Halk için Çin Seddi, imparatorun kudretli iradesinin bir yansımasıydı. Aynı zamanda bütün Çin topraklarının tek bir çatı altında birleşmesinin sembolü haline geldi. Ne kadar zorluk olursa olsun, duvar dimdik ayakta kaldıkça imparatorluğun da varlığını sürdüreceği düşünülüyordu. Çin Seddi, halkın hayatına sadece güvenlik sağlayan bir yapı olarak değil, aynı zamanda fedakarlıkların hatırlatıcısı olarak da girdi. Çünkü onun yapımı sırasında yüz binlerce insan çalıştı, birçok kişi açlıktan, hastalıktan veya yorgunluktan hayatını kaybetti. Bu yüzden Çin Seddi halkın gözünde hem gurur kaynağı hem de acıların anısı oldu. Bir yandan bizim emeğimizin ürünü denildi, diğer yandan atalarımızın kanı ve gözyaşıyla inşa edildi düşüncesi hiç unutulmadı. Çin Seddi etrafında sayısız efsane doğdu. Bunların en bilinenlerinden biri Meng Jiangnü'nün hikayesidir. Efsaneye göre genç bir kadın olan Meng Jiangnü zorla çalışmaya götürülen kocasını bulmak için yola çıkar. Ancak duvara vardığında kocasının çoktan öldüğünü öğrenir. Acı içinde gözyaşı döker ve bu gözyaşları o kadar yoğundur ki Çin Seddi'nin bir kısmı yıkılır. Bu hikaye Çin Seddi'nin yalnızca imparatorların görkemli eserlerinden biri değil, aynı zamanda halkın çektiği acıların bir sembolü olduğunu da anlatır. Çin Seddi, yüzyıllar boyunca şiirlere, şarkılara ve resimlere konu oldu. Çinli şairler duvarı sonsuzluğa uzanan ejderhaya benzetti. Ressamlar onun kıvrımlarını dağların arasında kaybolan bir yılan gibi betimledi. Edebiyat eserlerinde Çin Seddi bazen ulusal gururun, bazen de baskının bir sembolü olarak karşımıza çıkar. Bu çok yönlülük, onun halkın hafızasında ne kadar derin bir yer tuttuğunu gösterir. Modern Çin'de sembol olarak Çin Seddi, günümüzde Çin Seddi, Çin'in ulusal kimliğinin en güçlü sembollerinden biridir. Çin devletinin resmi tanıtımlarında, turistik afişlerde ve hatta para birimlerinde bile Çin Seddi'nin görüntüsüne rastlamak mümkündür. Modern Çin için o, yalnızca geçmişin mirası değil, aynı zamanda bugünün gurur kaynağıdır. Halk, Çin Seddi ayakta kaldıkça biz de ayakta kalırız düşüncesini taşımaya devam eder. Çin Seddi'nin sembolik anlamı yalnızca Çin'le sınırlı değildir. Tüm dünya için o, insanlığın iradesinin ve kolektif emeğinin simgesidir. Binlerce kilometre boyunca örülmüş bu duvar, insanoğlu isterse imkansızı bile başarır düşüncesinin en büyük kanıtlarından biri olarak görülür. Binlerce yıl boyunca ayakta kalmış olan Çin Seddi, günümüzde artık yalnızca bir savunma hattı değil, tüm insanlığın ortak kültürel mirası olarak kabul ediliyor. Onun taşları arasında yalnızca savaşların değil, aynı zamanda kültürlerin, halkların ve yüzyılların izleri saklı. Bu nedenle modern dönemde Çin Seddi'nin korunması hem Çin devleti hem de uluslararası toplum için büyük önem taşıyor. Çin Seddi 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alındı. Bu karar, onu yalnızca Çin için değil, tüm dünya için değerli bir kültürel miras olduğunu tescilledi. UNESCO, Çin Seddi'ni insanlık tarihinin en büyük mimari başarılarından biri olarak tanımladı. Bu statü hem koruma çalışmalarını hızlandırdı hem de uluslararası desteğin artmasını sağladı. Artık Çin Seddi yalnızca Çin'in değil, tüm insanlığın ortak sorumluluğu olarak kabul ediliyor. Çin Seddi'nin uzunluğu onu koruma çabalarını da zorlaştırıyor. Binlerce kilometrelik bu yapının bazı bölümleri hala sağlamken, bazı bölümleri rüzgar, yağmur ve zamanın etkisiyle büyük ölçüde yıkılmış durumda. Ming döneminden kalan tuğla bölümler günümüzde hala sağlam bir şekilde ayakta. Toprakla yapılmış bölümler ise çok daha kırılgan ve çoğu yerinde neredeyse tamamen yok olmuş durumda. Bazı kısımları ise insanların bilinçsiz davranışları nedeniyle zarar gördü.
Hatta yerel halk uzun yıllar boyunca duvarın taşlarını ev yapmak için kullandı. Son yıllarda Çin hükümeti bu duruma karşı ciddi önlemler aldı. Koruma ekipleri, duvarın en zayıf bölgelerini güçlendirmek, çökmek üzere olan kısımları onarmak için çalışmalar yürütüyor. Çin Seddi, günümüzde Çin'in en önemli turistik noktalarından biridir. Her yıl milyonlarca turist, özellikle Pekin yakınlarındaki Badaling ve Mutianyu bölümlerini ziyaret ediyor. Bu bölgeler restore edilerek turizme açıldı. Yürüyüş yolları ve seyir terasları eklendi. Turizm hem Çin ekonomisine büyük katkı sağlıyor hem de Çin Seddi'nin kültürel değerini dünyaya tanıtıyor. Ancak bu durum aynı zamanda bir risk de oluşturuyor. Çünkü aşırı kalabalık ziyaretçi grupları duvarın bazı bölümlerine zarar verebiliyor. Çin Seddi'nin korunması önünde birçok zorluk var. Erozyon ve iklim etkileri, yağmur, rüzgar ve sıcaklık farkları duvarın malzemelerini zayıflatıyor. İnsan kaynaklı zararlar. Yıllar boyunca kaçak kazılar, taş sökme ve bilinçsiz turizm ciddi hasarlara yol açtı. Uzunluk sorunu, binlerce kilometrelik yapının her noktasını aynı anda korumak neredeyse imkansız. Bu yüzden bazı bölümler koruma altında olsa da, diğerleri hala kaderine terk edilmiş durumda. Modern teknolojinin kullanımı son yıllarda koruma çalışmalarında modern teknolojiler devreye girdi. Uydu görüntüleriyle duvarın durumu sürekli izleniyor. 3 boyutlu tarama teknikleri sayesinde zayıf noktalar detaylı bir şekilde tespit ediliyor. Sanal gerçeklik projeleri ile duvarın dijital kopyaları hazırlanıyor. Böylece gelecekte tamamen yok olsa bile bilgi olarak korunmuş olacak. Bu çalışmalar Çin Seddi'nin yalnızca fiziksel değil, dijital olarak da gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor. Modern Çin'de Çin Seddi, ulusal gururun en önemli sembollerinden biri. Çinliler için o, geçmişin mirası olduğu kadar bugünün gücünü de temsil ediyor. Birçok Çinli için Çin Seddi'ni görmek adeta bir ulusal görev olarak kabul ediliyor. Çin Seddi aynı zamanda modern eğitimde de önemli bir yer tutuyor. Öğrencilere yalnızca bir mühendislik başarısı olarak değil, aynı zamanda birlik, azim ve fedakarlık simgesi olarak öğretiliyor. Bugün Çin Seddi yalnızca Çin'in değil, tüm dünyanın ortak mirasıdır. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler, onun taşlarına dokunarak binlerce yıl öncesinin hikayelerine tanıklık eder. Her bir tuğla, insanlık tarihinin kolektif emeğini temsil eder. Onu korumak sadece Çin'in değil, hepimizin sorumluluğudur. Çünkü Çin Seddi, insanlığın ortak hafızasının en görkemli anıtlarından biridir. Çin Seddi, yalnızca Asya'nın değil, tüm dünyanın en tanınmış yapılarından biri. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde birine Çin denildiğinde akla gelen ilk imgelerden biri Çin Seddi'dir. Onun devasa uzunluğu, tarihi derinliği ve görsel ihtişamı yüzyıllardır farklı toplumların hayal gücünü besledi. Çin Seddi'nin varlığı, Avrupa'ya ilk kez Orta Çağ'da gelen gezginler ve tüccarlar aracılığıyla duyuruldu. Marco Polo'nun seyahatleri sırasında batıya aktarılan bilgiler, duvarın ününü artırdı. Avrupalılar için Çin Seddi, bilinmeyen doğunun gizemli sembolü haline geldi. Zamanla Batı dünyasında Çin Seddi yalnızca bir savunma yapısı değil, aynı zamanda Çin'in kapalı, kendi içine dönük yapısını simgeleyen bir metafora dönüştü. Çin Seddi kadar sağlam ifadesi, Batı dillerinde güvenlik ve dayanıklılığın sembolü olarak kullanılmaya başladı. Çin Seddi, tarih boyunca hem arkeologların hem de mühendislerin ilgisini çekti. Avrupa ve Amerika'dan birçok araştırmacı Çin'e giderek duvarın yapım tekniklerini inceledi. Bu çalışmalar sadece tarih bilgimizi zenginleştirmekle kalmadı, aynı zamanda mimarlık ve mühendislik tarihine de büyük katkılar sağladı. Bugün bile birçok üniversitede Çin Seddi, insanlık tarihinin en büyük mühendislik projelerinden biri olarak ders kitaplarında yer alıyor. Çin Seddi, Batı sanatında ve edebiyatında da kendine
geniş bir yer buldu. Ressamlar duvarın kıvrımlarını romantik bir şekilde tasvir etti. Şairler ve yazarlar ise onu insanoğlunun doğaya karşı verdiği mücadelenin sembolü olarak anlattı. Modern dönemde Çin Seddi, sayısız film, belgesel ve romanın konusu oldu. Özellikle fantastik ve tarihi türlerde Çin Seddi sık sık gizemli bir sınır veya doğuyla batı arasındaki engel olarak betimlendi. Çin Seddi günümüzde sinema, müzik ve görsel sanatlarda da popüler bir sembol haline geldi. Hollywood yapımlarında Çin Seddi çoğunlukla kahramanlık sahnelerinin arka planı olarak kullanıldı. Animasyon filmlerinde ve bilgisayar oyunlarında duvar egzotik bir atmosfer yaratan dekor görevi gördü. Popüler müzik videolarında ise Çin Seddi, doğunun görkemini temsil eden bir fon unsuru oldu. Her ne kadar bu tasvirler bazen tarihsel gerçeklerle uyuşmasa da Çin Seddi'nin kültürel gücünü tüm dünyada görünür kıldı. Çin Seddi, küresel ölçekte yalnızca bir Çin sembolü değil, aynı zamanda insan iradesinin sembolüdür. Dünyanın dört bir yanında insanlar onu, insanlık isterse imkansızı başarır düşüncesinin kanıtı olarak görür. Aynı zamanda Çin Seddi, kültürler arasındaki farklılıkları ve sınırları da hatırlatır. Kimileri için o, bölünmüşlüğün simgesidir. Kimileri için ise birlik ve dayanışmanın göstergesidir. Bu çok yönlü algı, onun küresel kültürdeki önemini daha da artırır. Bugün dünyanın dört bir yanından milyonlarca turist Çin Seddi'ni görmek için Çin'e akın ediyor. Onun fotoğrafı dünyanın en çok paylaşılan turistik görsellerinden biri haline geldi. Bu durum Çin Seddi'nin yalnızca tarihi bir miras değil, aynı zamanda küresel kültürün ortak bir sembolü olduğunu gösteriyor. Çin Seddi, yalnızca taş ve tuğladan oluşan devasa bir duvar değil. O, insanlık tarihinin en görkemli miraslarından biri, kolektif emeğin ve sabrın abidesi. Yüzyıllar boyunca imparatorların, askerlerin, mühendislerin ve sıradan insanların çabasıyla şekillendi. Bugün ayakta duran her bir taşı bize geçmişten gelen bir mesaj fısıldıyor. Çin Seddi'nin en güçlü mesajı insan iradesinin sınır tanımadığıdır. Çölleri, dağları ve vadileri aşarak uzanan bu yapı, imkansız kelimesinin insan için ne kadar göreceli olduğunu gösterir. Milyonlarca insanın alın teri tek bir amaç uğruna birleştiğinde ortaya çıkan sonuç tüm dünyanın gözleri önünde duruyor. Çin Seddi yalnızca bir savunma hattı değil, aynı zamanda birlik duygusunun simgesidir. Onun yapımında farklı bölgelerden gelen insanlar, farklı teknikler ve farklı kültürler bir araya geldi. Herkes kendi katkısını sundu ve bu kolektif emek tarihin en büyük yapılarından birini ortaya çıkardı. Bu da bize şunu hatırlatıyor: İnsanlık büyük hedeflere ancak birlikte hareket ettiğinde ulaşabilir. Çin Seddi'nin üzerinde yürüdüğümüzde yalnızca taşlara değil, aynı zamanda zamana da dokunuruz. Yüzyıllar boyunca savaşlar, imparatorluklar, yükselişler ve çöküşler geçti. Ama duvarın büyük bir kısmı hala orada duruyor. Bu bize insanın yaptığı işlerin zamanla sınandığını ve ancak en güçlü olanların kalıcı olduğunu hatırlatır. Her tuğla, zaman karşısında sabrın ve dayanıklılığın bir sembolüdür. Çin Seddi, insanlığın gurur kaynaklarından biridir. Ancak aynı zamanda büyük bir bedelin de hatırlatıcısıdır. Onun yapımı sırasında binlerce insan hayatını kaybetti. Bu yüzden Çin Seddi sadece bir mühendislik harikası değil, aynı zamanda fedakarlıkların da sessiz anıtıdır. Bize şunu öğretir: büyük eserler yalnızca taşlarla değil, emekle, sabırla ve bazen de acıyla inşa edilir. Bugün Çin Seddi, yalnızca Çin'in değil tüm dünyanın ortak mirasıdır. İnsanlık tarihinde sınırı, birliği ve azimi aynı anda temsil eden başka bir yapı yoktur. Kimileri için o, doğu ile batı arasındaki sınırdır. Kimileri için birlik ve direncin sembolüdür. Ama herkes için ortak bir gerçek vardır. Çin Seddi, insanın hayal ettiği şeyi gerçekleştirebilme gücünün en görkemli kanıtıdır. Çin Seddi'nin bize bıraktığı en önemli derslerden biri de geleceğe yöneliktir. O, yalnızca geçmişin hikayesi değil, aynı zamanda geleceğe verilen bir mesajdır. Birlikte çalışırsanız imkansızı bile başarabilirsiniz. Her bir tuğla,
gelecek nesillere bu sessiz öğüdü aktarır. Ve belki de bu yüzden Çin Seddi sadece bir duvar değil, aynı zamanda insanlık için bir öğretmendir. Son söz Çin Seddi, yüzyıllar boyunca sessizce ayakta kaldı. Onun kıvrımları arasında dolaşan rüzgar, bize geçmişten kalan hikayeleri fısıldamaya devam ediyor. O, bir sınırın ötesinde, birliğin, emeğin ve insan iradesinin görkemli simgesi olarak insanlığa sesleniyor. Ben buradayım ve sizin de yaptıklarınız, eğer sabırla inşa edilirse, zamanı aşabilir. Böylece bugün insanlık tarihinin en büyük mühendislik projelerinden biri olan Çin Seddi'nin yapımını ve ardındaki zorlukları birlikte inceledik. Binlerce yıl önce imparatorların hayali, mühendislerin zekası ve milyonlarca insanın emeğiyle ortaya çıkan bu yapı hala dimdik ayakta duruyor. Sadece bir savunma hattı değil, aynı zamanda insan iradesinin, sabrının ve azminin sessiz bir tanığı olarak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse, bir sonraki bölümde yine tarihin tozlu sayfaları arasında buluşacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve Çin Seddi'nin taşlarının arasında yankılanan o sessizliği dinlemeye devam edin.